Bayanlar baylar sevgili dostlar, Baykuş TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Stranger Things'te 4. sezonda neler yaşanabileceği hakkında konuşacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Buyurun videoya geçelim. 3. sezonda her şeyin yerine oturduğunu düşünürken aslında her şeyin yeni başladığını fark ettik. Bildiğiniz üzere son bölümde El güçlerini kaybettiğini düşünüyordu. 4. sezonda ise o güçlerin yavaş yavaş geri geleceğini düşünüyoruz. El, Joyce ve Will'in yanında Hopper'ın yokluğuna yavaş yavaş alışmaya başlar. Tahminlerimize göre Jonathan ve Nancy'nin arası biraz açılmıştır. Steve ve Robin yakınlaşmaya başlamıştır. Niye diye soracaksınız. Joyce ve Hawkins'ten taşınınca araya mesafe girmiştir. Nancy soruşturmalara ve olay aramaya devam etmiştir. Jonathan ise fotoğrafçılığa yoğunlaşmıştır. İşlerin verdiği sorumluluk arayı biraz açmış olabilir. Rusların bahsettiği Amerikalının Hooper olduğunu düşünüyoruz. Başka bir teori ise Hooper alt dünyaya geçmiş ve orada hapis kalmış olabilir. Amerikalı diye bahsettikleri ise El'in babası olasılıklar arasında. Tabii ki neden olmasın. Bu arada Ruslar demişken 3. sezonda Ruslar olaya fazla hakimdi. Fakat Amerika olaya geçen sezonlardaki kadar dahil değildi. Neredeyse yoktu yani. Fakat 4. sezonda olaya daha fazla dahil olacaklarını ve iki ülke arasında daha büyük çekişmeler olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bir Demogorgon görmüştük. Kapı kapandıktan sonra hepsinin ölmüş olması gerekiyordu. Ama Rusların elindeki yaşıyordu. Bu durumda ise kapıyı açmaya çalıştıklarını fark ediyoruz. Acaba kapıyı bir cihaz mı yoksa El gibi başka yeteneklere sahip biri mi açık tutuyor? Başka bir ihtimalle ise kapıyı açmaya çalışan kişi El'in babası olup Ruslarla beraber çalışıp yeni deneyler yapmaktadır. Kim bilir, belki de Ruslara tüm bilgileri o vermiştir. Bu olaylar devam ederken bizim küçük kahramanlarımız birbirlerinden ayrılmıştır ama iletişim halindedirler. El ve Mike arası düzeldikçe El güçlerini geri kazanmaya başlar. Bir başka ihtimal ise Will, El'e karşı ilgi duymaya başlar. Her şey güzel giderken El, Hopper'ın varlığını hisseder. Joyce, Murrow'un yanına gider. Hopper'ın izini aramaya başlarlar. Eski ekip toplanır ama bu sefer bir farklılık vardır. Çünkü tek süper güçlü El değildir. Bildiğiniz üzere El gibi tam 10 tane süper güçlü insan vardı. Bu da demek oluyor ki gelecek sezonda yeni muhtemel güçlü, iyi veya kötü birkaç yeni heyecan verici karakter göreceğiz. Tabii ki bunların arasında El'in kız kardeşinin olması da yüksek bir ihtimal. Dördüncü sezonda zihin hırsızı büyük ihtimalle yeniden üst dünyaya gelecektir ve El ile karşılaşacaktır. El'in yanında yine ekibi olacaktır. Bu ekipte yeni arkadaşları olacağı da açık. Ama Demogorgon'un da yalnız olmayacağını biliyoruz. Yine kendi saflarına çekeceği kişiler olacaktır. Belki El'i zayıf düşürmek için bunların arasında Mike'ı görebiliriz. Şunu da unutmayalım. Dustin 3. sezonda bir Demogorgon eğitmişti. Rusların da elinde bir Demogorgon olduğunu biliyoruz. Rusların da onları kendi istediği şekilde eğitme ihtimalleri var. Ya da Demogorgonlar aslında Rusların yaptığı bir deneyden ibarettir. Deney 1. sezondan anlaşılacağı üzere başarısız geçmiş, zihin hırsızı ve Demogorgonlar alt dünyaya hapsolmuştur. El ise onlarla temasa geçerek serbest bırakmıştır. Yani Rusların aslında bütün olanlardan haberi vardır. Ve 3. sezonun sonunda gördüğümüz Demogorgon bu teoriye kanıt olabilir. Belki Ruslar için asıl sürpriz El'in güçleridir. Tabii ki de bu söylediklerimizin hepsi teoride. Bunların hepsi gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir. Umarım gelecek sezon heyecan verici olaylarla hepimizi şaşırtır ve tatmin edebilir. Bayanlar baylar sevgili dostlar. Bugün sizlere Stranger Things 4. sezon hakkındaki düşüncelerimizi paylaştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza destek olabilmek için videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.